web sitesinde çok böyle üst resimden şeyler vereceğim. Özellikle ağırlıklı yani B2C'lerin dünyasındaki web sitesi yönetimi tarafı. Bu arada B2C diyorum da ben her B2C dediğimde siz şöyle algılayın. Online'da satışı yapıyorsanız. Yani online'da satış bitiyorsa, yani siz 15 dolarlık bir WordPress plugin'i satıyorsanız o da bir B2C aslında. Yani onu işletme alıyor olabilir dönüp kendisini kullanması için ama benim için o B2C demek. Yani ticket size'ı küçük, online'da satıyorsam, online'da transaction bitiyorsa ben B2C dediğimde hep onu anlayabilirsiniz. Veya arada arkadaşımız söyledi. Mesela araba satışı. B2C değil mi? Ama B2B dinamikleriyle işliyor. Neden? 100-150 bin TL'lik bir şeyi siz lead olarak alıyorsunuz, satana kadar şey yapıyorsunuz. Evet, nihai motivasyon kişi kendini alıyor ama gelen lead'in satışa dönme sürecinde bir şey var. Arka tarafta faaliyet var. Şimdi web sitesi yönetimi tarafında 3 tane ana konumuz var. Birincisi işin kullanıcı deneyimi, UX dediğimiz, teknolojisi ve mimarisi. İkincisi içerik tarafı. Özellikle web sitesindeki içerikleri ikiye böleceğiz. Statik içerikler, yani sitenin genel mimarisinde olan içerikler, bir de dinamik içerikler. Bizim sürekli pozisyon kazanmak için ürettiğimiz içerikler. Üçüncü tarafta bu funnel mekanizmasında siteyi şöyle görmememiz lazım. Siteyi kurduk, trafiği yolluyoruz. Ondan sonra işte Allah ne olsa duaya geçiyoruz. İnşallah funnel'ın dibini görür Allah'ım diye. Yok, engagement ve optimization. Yani gelen şeyi, trafiği o funnel'ın aşağısına ittirecek dinamiklerden oluşuyor. Şimdi burada B2B ve B2C için kısa şeyler vereyim. Global, genel geçer kavramlar. Şimdi web sitesi tarafı, kullanıcı deneyimi tarafı, teknoloji ve architecture'da B2B'lere önerim şu. Yeni başlayanlar özellikle burada kesinlikle hazır CMS ile başlayın. Ya buraya fon ayırırken başta hazır WordPress iyi bir ekosistemi vardır. İşte Wix olabilir, herhangi bir şey olabilir ama hazır, yani template'ini hazır alabileceğiniz, design anlamında, UX anlamında zaten mobile friendly olan, mobilde de açılan bir şeyle başlıyor durumda olmanız sizin için yeterli olur. Çünkü B2B dünyada günün sonunda online'ın funnel için yapacağı ilk olay ne biliyor musunuz? Gelen kişiye doğru içeriği göstereyim ve lead'i alayım tarafı. Yani orada tailor-made tasarımlar yaptırayım, işte şeyler yaptırayım, siteler yaptırayım'a fon harcamayın. B2C'ye geldiğimde, şimdi B2C'de de bir ölçüye kadar, tabii ki yani şöyle, yani bir mobile app, game, bir mobile oyun değilseniz, yani kendi ürününüz bir teknoloji değilse ve günün sonunda işte offline bir mal satıyorsanız, yani Shopify gibi gene böyle, ya zaten bütün ödeme altyapısını bile çözebilmiş şeylerle başlamak şey yapar, uygundur. Ama B2C bir şeyden sonra, bir vadede mutlaka işin teknoloji kısmını, yani backend kısmını kendi tarafına alma durumundadır. Burada da teknoloji seçimi ve teknolojide ne kadar derinleşeceğiniz aslında arka taraftaki entegrasyonlarla ayar. Yani sizin backend yapınız arkada ne kadar fazla entegrasyon yapıyorsa o kadar B2C'deki işin biraz daha tailor-made, kendi yazılımı olması tarafı değişebiliyor. UX tarafında da gene B2C'nin UX'i çok kritik. Çünkü B2C'deki böyle kaçan hacimler, yani sepete ekleyip kaçmak falan, onlar çok önemli. Yani butonun yerini değiştirmek gibi, işte rengini değiştirmek gibi ufak dokunuşlar direkt gelir etkisi olduğu için UX daha devamlı yapılan bir analiz. B2B'de biraz da hazır CMS kullandığınızda, yani bir landing page bile yapacağınız zaman hazır bir landing page tool'u zaten size, yani o zamana kadarki işte 1 milyar trafik içerisinden en fazla butonu indirten landing page'i sizin önünüze koyuyor zaten. Diyor ki sen eğer e-book download ettireceksen al bu template'i kullan. Çünkü hani şeyi biliyor günün sonunda kendi datasında. Ama B2C tarafı, yani B2B'de bu hazır CMS kullandıktan sonra çok fazla UX dokunuşu olmuyor ama B2C'de sürekli olan bir dünyadan bahsediyoruz. Architecture tarafı da tamamıyla sitenizin aslında bu işin SEO kısmı için önemli, birazdan bahsedeceğim. Sizin sitenizin mimarisi, yani üst menüler olarak, alt ürünler olarak, onları anlatışınız olarak nasıl bir hiyerarşi var konusu. Burada özellikle B2C'lerde ağırlıklı zaten ürün kategorileri, ürün detay sayfaları olurken B2B'de biraz şey çok karışabiliyor burada. Bu zaten strateji matrix çalışması o anlamda da fayda sağlayacaktır. Dedim ya, hangisi ürün, hangisi feature, hangisi solution karışıyor. Mesela B2B sitelerde hep şöyle başlıklar olur. Products, solutions, features, services. Bravo. Yani şey böyle, yani giriyorsunuz bu arada sadece şey değil, yani scale up değil mesela. Salesforce.com'a girin. Orada da yani hani products var,
solutions var. Hani öyle olduğu için çok böyle farklı personaya farklı tip ürün satılan şeylerde, firmalarda bu architecture yapısı önemli. Strateji Matrix nasıl bir şey sağlar size? Sizin ürün hiyerarşinizi belirlemeniz. Yani sizin bir üst ana ürün grubunuz var mı? Onun altındaki ürün grupları var mı? O şey bir mobile app engagement tool'usunuz diyelim. Bir SDK'siniz siz. Mobil uygulamanın içerisine giriyorsunuz. Push notifikasyon attırıyorsunuz insanlara. Şimdi bu ürünün içerisinde mobile analytics var. Analitik datası gösteriyor. Push notifikasyon attıran bir şey var. In-app pop-up açan bir şey var. Segmentasyon ve targeting yaptırıyor. Şimdi bu mobile app engagement ürünü mü? Segmentation targeting ürünü, mobile analytics ürünü mü? İşte bu kararları vermek o hiyerarşi anlamında önemli bir hal oluyor. B2B'de bu işler büyüdükçe, siz yeni ürün çıkardıkça hep şeyinizde, gündeminizde olacak bir konu haline geliyor. İçerik tarafına geldiğimizde dediğim gibi işin statik içerik tarafı mümkün mertebe sizin personalarınızın o ilk başta çıkardığınız hani şeyleri ne, bu insanların derdi ne, neleri arıyorlar, ne ihtiyaçları var çerçevesinde yazacağınız içerikler ve ürününüzün o tarafını öne çıkarmanız. Bunu yaparken de fazla sayıda trafik alan keywordler, kelimeler üzerinde durmanız ilk sayfalarınızı hazırlarken sizin için önem arz ediyor. Şey tarafında, sonraki dinamik içerik tarafını bir sonraki slaytta cover ediyor durumda olacağım. Engagement Optimization. Şimdi burası şey anlamında çok kritik. B2B'de bile çok kritik. Şimdi bazı siteleri ben inceliyorum, girip bakıyorum. Şimdi sitelerin çoğunlukla B2B'de, B2C'lerde trafiğinin %50'si, 60'ı ana sayfaya geliyor. Sonraki geri kalan %30-40'ı da böyle orada bir pareto var. %80'i belirli sayfalara gidiyor. Mesela o sayfaya gidiyorum. O sayfada hiçbir yönlendirme yok. Yani bir blog post yazılmış, kopmuş gitmiş blog post. Ama yani o blog postta işte B2B ölçeğinde söyleyeyim, her ay 1000 kişi giriyor. Ama o 1000 kişi blog postu okuyor ve çıkıyor. O blog posttan onu, o funnel'da, daha visitor tarafında lead'e çevirmeye yönelik hiçbir aksiyon yok. Ama neler olmalı? Belki bir pop-up çıkıp onu landing page'ine yollamalı. Yani o blog post gerçekten spesifik bir feature ile ilgiliyse ve belli bir funnel ile ilgiliyse o funnel'ın landing page'ine yollamalı. Ve o blog postun hemen sonunda hani schedule a demo için bizde iletişime geçin diye bir form bilgisi olmalı belki. İşte bunların hepsi aslında engagement optimization dediğimiz gelen trafiğe dönüp bakıp ya bunları ben funnel'ın aşağısına nasıl ittiririm tarafı web sitesinde yapacağımız. B2C'de de gene aynı şekilde işte sayfadan çıkmak istediğinde pop-up'la discount göster gibi. Belirli sayfalarda belirli hareketleri yaptıktan sonra işte 3 tane ürün sayfası geziyorsa işte 4. sayfada pop-up çıkar gibi engagement aktiviteleri hep bu kategoriye giriyor. Buranın tool dünyası çok fragmented. Yani burada $100 da tool var, $100.000 da tool var. Yani burada siz SAP'de kullanabiliyorsunuz veya böyle daha böyle ufak SaaS yazılımlarda kullanabiliyorsunuz. Ama başlangıç için özellikle B2B'lerde çok fazla maliyete katlanmadan bulacağınız bir sürü engagement tool'u piyasada mevcut.